Yani şu odaya bakar mısınız? Bayağı iyi. Burada 1 euro karşılığında langırt oynayabiliyorsunuz. Aynı zamanda fitness salonu varmış ve aynı zamanda... Herkese selamlar. YouTube kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Eğer ilk defa bu kanalda bulunuyorsanız ve beni ilk defa görüyorsanız ismim Selen. Viyana'da yaşıyorum. Yaklaşık bir 10 sene önce Viyana'ya eğitim için geldim ve akabinde de buraya yerleştim vizemi değiştirerek. Çeşitli zamanlarda gerek Viyana'da eğitimle alakalı, gerekse de Viyana'da yaşamla alakalı, hani öğrenci yaşamı olsun, normal bir bireyin yaşamı olsun, bu tarz videolar çekiyorum. Bugün size Viyana'daki öğrenci yurtlarıyla alakalı bir video hazırlamak istedim. Sanırım Viyana'da lisans ve yüksek lisans programlarını araştıran öğrencilerin en çok merak ettiği şeylerden bir tanesi de Viyana'daki öğrenci yurtlarıdır. Videolarımın altına gelen yorumlara baktığım zaman en çok bu konunun merak edildiğini gördüm. Yurt kiraları ne kadar, bir yurt odası nasıl gözüküyor tarzında yorumlar aldığım için bu yüzden de böyle bir video çekmek istedim. Size bu yurdu biraz tanıtmak istedim. Şu anda Milestone yurdunun önündeyim ve size bugün bu yurdu göstereceğim. Sanırım Milestone Campus olarak geçiyor burası. Şimdi içeriye gireceğiz. Yakın zamanda Avusturya'ya maske konusunda uygulama geldiği için, yani içerilerde maske takmak zorunda olduğumuz için maske takarak gezeceğim etrafı. Umarım sesim iyi çıkar. Elimden geldiği kadarıyla yüksek sesle konuşmaya çalışacağım. Evet, içeri girelim. İçeriye girdiğimizde hemen sol tarafta böyle bir lobi karşılıyor bizi. Hemen ileride, şu gördüğünüz yerde resepsiyon var. Gayet güzel, gayet şık bir yer. Yani bir otel lobisine benziyor biraz. Benim hoşuma gitti. Şu kısımlarda, şöyle numaralarla gördüğünüz kısımlarda posta kutuları var. Her odanın kendisine ait bir posta kutusu var. Böyle bir oturma alanı var burada. Gayet güzel, modern bir şekilde bir yer. Şimdi odalara çıkalım. Odaya çıkmam için ama şöyle bir tane anahtara ihtiyacım var. Bunu lobiden aldım. İletişim kurduğum kişi verdi bunu bana. Bu anahtar olmadan hiçbir şekilde yukarıya çıkamıyorsunuz. Yani odalara çıkamıyorsunuz. Bu anahtar size bütün her yere girip çıkma konusunda yardımcı oluyor. Şimdi anladığım kadarıyla önce anahtarı okutuyoruz. Yeşil ışık yandı. Birinci kata basıyorum. Erster Stock. Hello. Evet, anahtarda 135 numaralı oda olduğunu gösteriyor. Burada da zaten oda numaraları yazıyor. Normal alışılagelmişin dışında odanın numaraları kapılarda yazmıyor. Şöyle yukarılarda yazıyor. Değişik bir şey yapmışlar. Burada da gördüğünüz gibi 135 numaraya gelmiş bulunuyoruz. Bu kartla kapıyı açıyorum şimdi. Wow. Bayağı iyi. Şimdi ışığı açayım, daha net görürsünüz. Yani şu odaya bakar mısınız lütfen? Bayağı iyi. İlk odaya girdiğinizde sizi böyle aydınlık, gayet güzel, modern, dekore edilmiş bir oda karşılıyor. Açık konuşmak gerekirse ben çok sevdim, çok beğendim. Yani insana gerçekten kendi evindeymiş gibi hissettiriyor. Çünkü buraya bildiğiniz, aslına bakarsanız bir ev kurmuşlar. Yani sadece bir yurt odasından ziyade bir ev gibi oluşturmuşlar burayı. Şimdi içeriye ilk girdiğimizde sağ tarafta böyle bir tane ada var. Bunun mutfak olduğunu düşünüyorum. Buraya ocak koymuşlar çünkü. Yani bir kişi için gayet ideal bir şey. Hemen şurada bir tane dolap var. Ve burası buzdolabı. Yani bir kişi için cidden çok büyük. Yani eski yurdumdaki buzdolabını hatırlayınca bunun yarısı kadar olduğunu düşündüm. Evet, burada da bir tane buzluk var. Buzluk olması önemli bir ayrıntı bence. Bu cidden bir öğrenci için, yani tek başına yaşayan birisi için ideal bir yer. Hemen şöyle sol tarafta bir tane dolap var. Evet, bu gördüğünüz alanı da bildiğiniz böyle şey olarak hazırlamışlar. Yani yemek yedikten sonra bulaşıklarınızı yıkayacağınız bir lavabo olarak tasarlamışlar. Hemen üst kısmında gördüğünüz gibi mikrodalgası var. Gayet güzel bir alan oluşturmuşlar. Yemek yedikten sonra, atıyorum yorgunsanız, ne bileyim işte hemen bulaşık yıkamak istemiyorsanız ama evin de dağınık gözükmesini istemiyorsanız böyle güzel bir şey düşünmüşler. Hani böyle bu şekilde çekerek kapatabiliyorsunuz. Ortalıktaki dağınıklık kaybolmuş oluyor. Yani ben açıkçası çok beğendim. Çok pratik düşünülmüş bir şey. Bu arada şurada neler varmış onlara bakalım. Onları kurcalayalım. Burada böyle yine çekmeceler
Böyle tavanınızı, tencerenizi koyabileceğiniz yerler ve çöp kutusu. Yani oda aslına bakarsanız küçük gibi gözüküyor ama çok güzel bir şekilde tasarlanmış. Her şeyi saklayabiliyorsunuz. Hani ortada dağınıklık kalmayacak şekilde, göz yormayacak şekilde. Her santimetre karesini çok iyi değerlendirmişler odanın. Hemen şurada bir tane çalışma masası var. Direkt koskocaman bir penceresi var burada. Pencereden dışarıya bakalım. Burası açılıyor mu acaba? Oo, açılıyormuş. Evet, pencereden dışarıya baktığımızda böyle aydınlık bir yer. Yeşille iç içe. Aşağıya bakalım. Yani zaten ferah olmasının, odaların böyle aydınlık olmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi de böyle bir penceresinin olması. Bu nedenle de zaten kesinlikle basık durmuyor yani. Evet. Sandalye ne kadar güzelmiş. Bayağı şık duruyor. Yani masası da aynı şekilde. Hemen sol tarafta böyle kişisel eşyalarınızı koyabileceğiniz raflı bir bölme hazırlamışlar. Güzel düşünülmüş. Şimdi yatak kısmına gelelim. Gerçekten çok hoş. Yani diyorum ya, o da çok güzel dizayn edilmiş. Çok güzel dekore etmişler. Hemen yukarıda gördüğünüz gibi bir öğrencinin istemeyeceği kadar çok raflar yapmışlar. Yatak gayet rahat gözüküyor. Yatağın alt kısmında şöyle bölmeler var. Buraya yine ne bileyim işte yatak çarşaflarınızı, yorganlarınızı, yastıklarınızı koyabilirsiniz herhalde. Her köşesini, her bucağını çok güzel böyle kullanabileceğiniz bir şekilde ayarlamışlar. Burası da yatağın başıydı bu arada. Buraya falan da böyle bayağı büyük bir bölme koymuşlar. Bir sürü eşya girer buraya. Yani özellikle yurt dışında okuyorsanız, Türkiye'den gelip de buraya yerleşen birisiyseniz zaten çok fazla eşyanız olacaktır. Evet, banyoya doğru ilerleyelim. Yani gördüğünüz gibi hakikaten hem çok temiz, hem çok yeni, hem çok aydınlık. Merhaba bu arada. Hemen şu tarafta gördüğünüz gibi, yani bu açıdan gösteremiyorum ama şu açıdan gördüğünüz gibi banyosu, duşakabini var. Yani lavabosu olsun, klozeti olsun, küveti olsun, gerçekten tertemiz. Çok güzel. Ben çok beğendim hakikaten bu yurdu. Burası da hemen ilk girişteki kısım. Böyle bir alan yapmışlar buraya. Elbiselerinizi asabileceğiniz ya da montlarınızı asabileceğiniz bir yer yapmışlar. Yine yukarıda derin bir bölme var. Böyle aşağıya kadar iniyor. Şurada da bir tane aynası var. Hemen yan tarafta da aynı şekilde. Burası da bildiğiniz bölme cenneti. Hatta kasası bile var şurada. Bakayım. İyiymiş. Yani diyorum ya, aslına bakarsanız bir otel konforunda ama aynı zamanda böyle evde gibi hissediyor insan kendisini. Güzel yani. Hakikaten başarılı. Şimdi bu Milestone yurdu yeni yurda taşınan öğrenciler için 2 tane paket tasarlamış. Bir tanesi Life Starter Package, diğeri de Eat Starter Package. Yani yaşam ve yemek başlangıcı, yani başlangıç için yaşam ve yemek paketleri olarak düşünebilirsiniz. Neden? Çünkü ilk yurda taşındığınızda, yani yurt dışından ya da ne bileyim evinizden Viyana'ya geldiniz ve böyle bir yurda yerleştiniz. İlk ihtiyacınız olan şeyler aslına bakarsanız yastık, yorgan, ne bileyim işte tabak, çatal, kaşık, her şeyden öncesi tencere, tava. Bu tarz şeylere ihtiyacınız oluyor. Bu yurtta bunu düşünmüş. Hani isteyen öğrenciler için de böyle 2 tane paket tasarlamış. Bence güzel düşünülmüş bir şey aslında. Çünkü ilk geldiğinizde, ilk gecenizi geçirdiğinizde ya odada, eğer zaten yanınızda yastık, yorgan getirmiyorsanız direkt buradan alabiliyormuşsunuz. Bu yaşam paketine baktığımda içerisinde yastık, yorgan ve bunların çarşafları, aynı zamanda banyoya halı, büyük bir tane havlu, sabun ve 4 tane coat hangers. Coat hangers ne ya? Askı. Aynı zamanda sıvı sabun ve askı var. Yani dediğim gibi ilk odaya taşındığınızda diyorsanız ki ben bu paketi almak istiyorum, her şey içerisinde böyle bir paket hazırlamışlar. Gayet güzel düşünülmüş bir şey. Çünkü ilk geldiğinizde eğer bu materyallere, bu eşyalara sahip değilseniz ister istemez bir dışarı çıkıp bir şehri tanımadan önce bir alışveriş yapmanız gerekiyor. Ve daha şehri tanımıyorken böyle bir alışverişin içerisine girmek de insanı hem beynen hem de maddiyen birazcık zorluyor. Aynı zamanda da yemek paketi hazırlamışlar. Yani yemek seti diyeyim ben buna. İçerisine 2 tane şöyle tabaklardan koymuşlar. 2 tane böyle kase koymuşlar. Yani aklınıza gelebilecek yemek hazırlarken ihtiyacın olan her şeyi koymuşlar aslında bakarsanız. Tenceresi var, tavası var, işte
kaşık, çatal, bıçağınız var, kupaları var. Bu tür böyle ilk yardım olarak da elinizde bulunması gereken şeyleri de bir paket olarak hazırlamışlar. Dediğim gibi bu tamamen sizin isteğinize kalıyor, yani alıp almamak. Bunlar ilk etapta işinizi kolaylaştıracak, faydalı olabilecek şeyler yani. Şimdi odayı gösterdikten sonra ben size biraz da yurtta ne olanakların olduğunu göstermek istiyorum. Çünkü sanırım anladığım kadarıyla bir ortak yaşam alanı varmış. Yani böyle parti odası gibi bir yer varmış. Aynı zamanda fitness salonu varmış. Aynı zamanda da ders çalışma odası var. Biraz oraları da göstermek istiyorum. Kafanızda böyle birazcık canlandırabilin. Hani yurdun da nasıl gözüktüğünü. Biraz da oralara gezelim hadi. Evet, yurdun böyle bir tane ortak kullanım alanı var. Party room diye geçiyor burası. Burada 1 euro karşılığında langırt oynayabiliyorsunuz. Yine odalar gibi çok modern tasarlanmış, çok güzel dekore edilmiş bir yer. Yani buraya gelip istediğiniz gibi ne bileyim oyununuzu oynuyorsunuz. Burada yayılıp kitabınızı okuyabiliyorsunuz. Şöyle ileriye doğru bakalım. Burada da yine ortak masalar var. Şu kısma böyle keyif köşesi yapmışlar açıkçası. Ortak kullanım böyle yayılma yeri yapmışlar. Bildiğiniz keyif yeri yapmışlar yani. Çünkü hemen yukarıda şöyle şuradan da göreceğiniz gibi Bima var. Yani karşıya filmleri veriyorsunuz. Buradan böyle keyif yapa yapa izliyorsunuz yani. Toplu etkinlikler için güzel düşünülmüş bir yer. Yani keyifli gözüküyor. Şöyle hemen sağ tarafa baktığınızda da bir tane ortak mutfak var. Burada da böyle ortak etkinlik için insanlar birlikte pişirmek istedikleri zamanlarda düşünülmüş bir mutfak hazırlanmış. Şu yazıya bayıldım gerçekten. Evet, yurdun böyle bir tane çamaşır odası var. Çamaşırhane diyelim buraya. 5 tane böyle çamaşır makinesi var. Üst kısma da kurutucuları dizmişler. Eğer kurutucu kullanmak istemiyorsanız şöyle karşı tarafa bir tane küçük askılık koymuşlar. Şöyle de bir tane ütü masası koymuşlar. Bu her yurtta olmuyor. Gerçekten aslında pratik düşünülmüş bir şey. Çamaşır yıkamanın ücreti 3.60'mış sanırım. Aynı zamanda da kurutma da içerisindeymiş. Yani ekstradan kurutma için ücret vermeniz gerekmiyor. Size biraz da yurdun konumundan bahsedeyim. Şu anda bulunduğumuz Milestone Campus yurdu U2'nin Kreaua durağında. Eğer yanlış söylüyorsam kusura bakmayın lütfen. Ve bulunduğumuz bu yurt Viyana Ekonomi Üniversitesi'ne sadece 5 dakika yürüme mesafesinde. Aynı zamanda da U2 metro hattına 5 dakika yürüme mesafesinde. Yani konum itibariyle gerçekten çok iyi. Ve benim düşüncem aslına bakarsanız yurdun en avantajlı kısımlarından bir tanesi konumu. Çünkü biliyorsunuz zaten Viyana Üniversitesi'nin ana kampüsü de yani ana merkezi de yine U2 üzerindeki Schottentor durağında. Onun dışında Viyana Teknik Üniversitesi'nin zaten konumu çok merkezi bir yerde. Direkt 1. Viyana'daki Karlsplatz durağında. Ve dolayısıyla da Karlsplatz durağından 3 tane metro hattı geçtiği ve bu 3 tane metro hattından bir tanesi de U2 metro hattı olduğu için yine bu yurttan yani Viyana Teknik Üniversitesi'nde olabilirsiniz. Dediğim gibi muhtemelen yurdun en avantajlı kısmı konumudur. U2 hattında olması gerçekten büyük avantaj sağlıyor. Bunun dışında zaten odayı ne kadar çok beğendiğimi, ne kadar ferah bulduğumu daha önce de anlatmıştım. Ben çok beğendim gerçekten. Evet arkadaşlar, bugün size Viyana'daki öğrenci yurtlarından Milestone yurdunun nasıl gözüktüğünü göstermek istedim. Yani nasıl bir hizmet verdiklerini, odalarının nasıl gözüktüğünü ve aynı zamanda da fiyatlarının ne kadar olduğunu göstermek istedim. Çünkü dediğim gibi ben böyle videolar çektikçe en çok aldığım sorulardan bir tanesi Viyana'daki aylık öğrenci giderleri ve tabii ki bunun en çoğunu kapsayan öğrenci yurtlarının fiyatları oluyordu. O yüzden de böyle bir video çekmek istedim.
Umarım videodan keyif almışsınızdır. Yani umarım sizin kafanızdaki soru işaretlerini en azından birazcık ışık tutmuştur bu çekmiş olduğum video. Eğer videoyu beğendiyseniz, yani gerçekten beğendiyseniz beğen tuşuna basarak bana destek olabilirsiniz. Aynı zamanda tabii ki de kanalıma abone olabilirsiniz. Çünkü siz abone oldukça ve yorum bıraktıkça ben gerçekten bu yönde videolar çekmem gerektiğini anlıyorum. Eğer aklınızda başka merak ettiğiniz sorular varsa bunları da yorumlara paylaşabilirsiniz. Hepsini zaten tek tek okuyorum, cevaplıyorum ve kesinlikle video fikirlerini de dikkate alıyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.